Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda böyle sandıklarımızda bulunan bu şekilde boncuk oyalarının, şöyle iğne oyalarının, şöyle ya da mekik oyalarının nasıl değerlendirileceği konusunda birkaç örnek göstereceğim. Bunları antika pazarları oluyor. Böyle ikinci el eşya pazarları, sosyete pazarı da deniyor. Oralardan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir kısmını oralardan almıştım. Evet, şimdi önce bir fular yapımıyla başlayalım. Evet, ilk önce bu projeyle başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir fular kolye yaptım. Hiç dikişsiz tığla boncuk oyalarını kullanarak şöyle uç kısmına bir püskül yaptım, süsleme. Bu şekilde hem fular hem kolye şeklinde tatlı bir aksesuar oldu. Evet, bu elbisenin kollarında ben ördüm. Bunun da yapım videosu kanalımda var. Bir iki video önce yayınlamıştım. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Oradan dilerseniz bakabilirsiniz. Şimdi bu fuların yapımına başlayalım. Evet, şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Bunun uzunluğu şöyle, ölçüsünü de vereyim. Kaç santim örmüşüm. Uygun oldu çünkü uzunluğu. Şöyle ölçtüğümüzde 50 santim, 1 metre. Evet, 1 metre 35 santim, yani 135 santim uzunluğunda bir fular oldu. Şimdi bunun için şöyle bir dantel ipi kullanıyorum. Siz dilerseniz bunda böyle ince filoş iplikler oluyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Ve küçük bir dantel tığım var. Şöyle elinize uygun gelen bir tığla örebilirsiniz. Evet, şimdi şöyle boncuk oyamızı alıyoruz. Evet, şimdi burada bakın mesafeleri var. Her boncuk oyasında, iğne oyasında bu şekilde oluyor zaten. Şimdi şuradan başlıyorum. Bu yaptığım sayılar kullanacağınız ipliğin kalınlığına, tığın kalınlığına göre değişir. Ama böyle ince dantel tığ kullanmanız daha iyi olur. 2 zincir çektim. Şöyle 3 zincir çekeyim. Üçlü trabzan yapacağız çünkü. Evet. 1, 2, 3 de çekiyorum. Doluyorum. 1, 2, 3. Evet. Buraya yaptım. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa bu kez. Bunu kendi boncuk oyanızın, iğne oyanızın örneğine göre uyarlayabilirsiniz bu mesafeleri. Evet, şimdi bu şekilde dümdüz örelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar fularımız. Şimdi dönme, köşe dönme kısmını göstereceğim. Şimdi burada hiç zincir çekmiyoruz. Direkt hemen yandakine trabzanı yaptım. Bekletiyorum. Tekrar bekletiyorum. Ve hepsini bir alıyorum. Şimdi tekrar aynı şekilde hemen yandakine bekletiyorum. Bekletiyorum. Ve hepsini bir alıyorum. Şimdi tekrar yandakine geçiyorum. Hiç zincir çekmedim. Hemen 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 4 tane diyorum, pardon, 3 tane. Evet.
Bu şekilde. Şimdi tekrar hiç zincir çekmeden yandakine 1 2 3 zincir dönüyoruz şu şekilde. Şimdi artık şurayla da birleştireceğim arkadaşlar. Şöyle birleştirdim, doladım, tekrar bu boncuk oyamı aldım. Bir sonrakine üçlü trabzan, 2 3 ve hiç zincir çekmeden hemen yandakinden motif birleştirir gibi birleştirdim, doladım, yandakinden örüyorum. İki, üç, hemen bakın yandakinden alıyorum, doladım, tekrar boncuk oyama döndüm, buradan tekrar birleştirdim. Evet, burada şöyle yapayım. Evet, köşe dönmeyi de bu şekilde yapıyoruz. Şöyle. Evet, tekrar sıra sonuna kadar örüp modelimizi bitiriyoruz. Üstüne ütü sürüyorum. Ütü bezi koyarak arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi uç kısmını süsleyelim. Evet, şimdi uç kısmını yapmak için şöyle nazar boncuklarım var. Rengine uyum sağlıyor. Bir de şöyle beyaz sedefli boncuklarım var. Evet, şöyle uzun bir iğne kullanıyorum. Yine normal kendi ipini tek kat olarak geçirdim. Şöyle başlayalım. Şuradan düğüm yapıyorum. Evet. Şöyle uç kısma gelelim. Evet. Şimdi buraya önce şu beyaz boncuklardan dizeceğim. Şöyle bir miktar dizelim. Püskül uzunluğunu ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Evet, şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11, bir tane daha yapayım. 12 tane boncuk dizdim. Şöyle. Şimdi bir nazar boncuğu koyuyorum ve onu kitleyebilmek için de bir tane kum boncuk tekrar koyuyorum. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi şu
kum boncuğu atlayıp diğerlerinin içinden tekrar geçireceğim. Şöyle hepsini birden geçireyim. O yüzden böyle uzun iğne kullanıyorum. Kısa iğne ile yapamazsınız. Evet, şöyle tek tek geçirelim. Şöyle geçirirken bir elimle de şuradan şöyle tutuyorum, bakın. Şöyle. Evet. Bir püskül oluştu. Şimdi bunu buraya kilitleyeceğim. Evet, şurada düğümümüzü yaptık. İpi yürüterek buraya geldim. Bu kez buradan devam edeceğim. Diğer püskülü yapacağım. Bu şekilde fularımızı tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, diğer bir kullanım alanı olarak bu şekilde kolyeler yaptım boncuk oyalarından. Bunları direkt böyle bakın şuradan sık iğne yaparak boncuk oyasına. Burada da şöyle bakın, düz tarafı burası herhalde. Evet, şurada da zincir kullanarak yaptım. Şöyle. Bu da böyle bakın. Uçlarına da iplikle zincir çektim. Yine aynı şekilde şu dantel ipliğini kullandım. Dantel A ipi bağlamak için. Evet, şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu arada bu boncuk oyalarını kestiğiniz zaman herhangi bir atma olmuyor. Şöyle onu da göstereyim. Hani nasıl kesip kullanacağız diyebilirsiniz. Çok ince yapılı olduğu için. Mesela şuradan itibaren kullanmak istiyoruz. Buradan gerisini keseceğiz. Şöyle tam dibinden değil, şöyle biraz mesafeden kesiyorum. Bakın oradan bir iki boncuk çıktı. Şöyle elimle şu şekilde yapıyorum. Evet bakın, buralar düğümlü. Hiçbir şekilde atma olmuyor. Şöyle bakın, çekiyorum. Evet, bu şekilde rahatça kullanabilirsiniz. Şimdi şuradan başlayalım. Böyle aralıkları oluyor boncuk oyalarının ya da iğne oyalarının. Böyle onu oyanızın sıklığına göre ayarlayabiliyorsunuz, bu ilmek sayısına. Şu şekilde ayarlayarak böyle sık iğne yapmadan direkt de kullanabilirsiniz. Ama hani kolye olması için hafif şöyle yuvarlanması gerekiyor. Şu şekilde yaparsanız dümdüz olacak. O yüzden bu sık iğne ile o yuvarlaklığı sağlıyoruz arkadaşlar. Beş sık iğne yapıyorum. Şöyle 3 4 5, diğerini de yapalım. 1 2 3 4 5. Evet. Bakın bu şekilde yapınca toparlanmaya başlıyor. Şöyle hafif dönecek şekilde. Evet, onun sıklığını dediğim gibi siz oyanıza göre şöyle ayarlayabilirsiniz. Şimdi zincirli versiyonunu nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Bu kez zincirin üzerine şöyle bunu sökeyim şimdi. Zincirin üzerine sık iğne yapıyoruz.
Şöyle şuradan başlıyorum. Yine bunun sıklığını zincirinizin büyüklüğüne göre, yani zincir halkalarının genişliğine göre ayarlayabilirsiniz. Evet, şöyle döndürmeden yapacağız arkadaşlar. Zincirimizi hep böyle düz tutarak. Evet, şimdi diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 tane yeterli olacak gibi. Diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 Aslında 4 de yapabilirdik. Şöyle sökeceğim. Böyle deneme yanılmayla bunu ayarlayabilirsiniz. Bakın. Hafif dönmesi lazım çünkü kolye olması için. Şimdi 4 yapacağım. 1 2 3 4. Yani şu dönme olayını vermeye çalışıyoruz. 4 yaptım. Yanındakine geçiyorum. 1 2 3 4. Evet, zinciri döndürmeden yanındakine geçelim. 1 2 3 4. Evet, bu şekilde şöyle bakın hazırlıyoruz. Sonrasında şöyle alarak dikiyoruz. Bakın şöyle. Evet, bu şekilde birbirine dikiyoruz. Bakın şurada gösterdiğim gibi şöyle. Evet, kolyeler de bu şekilde arkadaşlar. Evet, direkt hiçbir şey yapmadan uçlarına zincirle bağcık yaparak şöyle bunları bakın hal hal olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar bu boncuk oyalarıyla şöyle iğne oyalarıyla gözlük zinciri de çok güzel olur. Şöyle şuradan şu şekilde takacaksınız. Bunun için hazır satılan gözlük zinciri aparatı var. Böyle paket içerisinde satılıyor tuhafiyecilerde. İnternetten de bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bakın şunlardan böyle çifti 3 lira falan gibi, yani çok ucuz. Şöyle paket olarak satılıyor. Bunlardan alıp böyle renk renk çeşit çeşit gözlük zinciri olarak yapıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gözlük ipi bağlama aparatı diye geçiyor bakın. Evet, şimdi de çok tatlı bir toka yapımını göstereceğim. Boncuk oyalarıyla. Şöyle bir koton ipim var. Herhangi bir ip olabilir elinizde kalan. Şöyle bir lastiğimiz var. 6 numara 3,5 milimetrede tığ kullanıyorum. Şimdi bu ip lastiği sıkıca böyle sık iğne ile saracağız. Hiç siyahı görünmeyene kadar. Evet, bu şekilde kaplayalım. Evet, lastiğimizi sardık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bütün sık iğnelere ikişer tane trabzan yapacağım.
Şimdi şuraya trabzanımızı yapıyoruz. Bu esnada boncuk oyasını elime alıyorum ve bunu da eklemeye başlıyorum. Şuradan ekledim ve hemen yanındakine batıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum ve bir sonraki deliğe kıstırıyoruz. Tekrar hemen yanındakine batıyorum. Şuraya. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve hemen yanındakini ekliyorum. Evet, bu şekilde ekleyerek devam edelim. Evet, saç tokamız hazır arkadaşlar. Böyle çok tatlı bir şey oluyor gördüğünüz gibi. Sakrançı deniyordu herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Evet, şimdi saçta nasıl duruluyor onu göstereyim fotoğrafta. Boncuk oyalarını böyle runner çalışmalarında da kullanabiliriz arkadaşlar. Şöyle bir runner dikmiştim. Kenarına şunu diktim. Çok tatlı oldu. Renkleriyle de uyumlu oldu. Şöyle bir runner. Evet, ev aksesuarında böyle kırlentlerde de kullanılabilir. Evet, minik dantel parçalarından şöyle bir baş ucu abajuru yapmıştım arkadaşlar. 2 tane şöyle. Bunun da uç kısmına şöyle iğne oyası diktim. Boncuk oyası da dikebilirsiniz. Yani bu tür süslemelerde de kullanılabilir. Bu abajurun yapımı da kanalımda var. Onun da linkini açıklama kısmına bırakırım. Evet, çanta süslemelerinde de kullanabiliyoruz. Şöyle bunu bir el işi çantası olarak diktim. Şöyle dantel ve üzerine boncuk oyası dikerek süslemiştim. Bu şekilde. Evet, bir de şöyle bir çantada kullandım. Şöyle etrafına şöyle boncuk oyası dikerek süslemiştim. Evet, giysi süslemelerinde de kullanılabiliyor. Şöyle bir gömleğim var. Onun yakasına şöyle bundan diktim. Boncuk oyası. Çok tatlı oldu. Manşetlerine de dikeceğim aynı şekilde. Evet, bir de böyle bir bluz hazırlamıştım. Eşimin giymediği gömleğinden sandıktaki dantelleri kullanarak bu şekilde bir bluz yaptım kendime. Onun da şu kısmına diktim. Boncuk oyası. Bu da çok tatlı oldu. Evet, bu şekilde birçok fikir olabilir. Bu boncuk oyalarının, iğne oyalarının kullanımıyla ilgili. Sizin de kullandığınız yöntemler varsa onları yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Kanalıma abone olursanız ücretsiz bir şekilde çok sevinirim arkadaşlar. Evet, umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.